Arkadaşlar merhabalar. Bugün Ölülerin İmamı Berzah'ın yanındayım. Biliyorsunuz daha önce YouTube üzerinde bahsetmiştim ve canlı yayınlarda da söylemiştim. Olay nasıl gelişti biraz onu anlatayım sizlere. Kendisi Instagram adresimden bana mesaj attı. Ben ölülerin imamıyım, ölülere namaz kıldırıyorum diye. İlk başta cevap vermedim. Açıkçası dalga geçtiğini düşündüm. Çünkü bu garip bir konu ve garip bir iddia. Daha sonrasında beni cep telefonumdan arayıp durumu izah edince gerçekten bunu ciddi bir şekilde söylediğini ve röportaj yapmamıza değecek bir konu olduğunu düşündüğüm için şu an buradayım. Berzah, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç lafı uzatmadan önce ben bir konuya gireceğim. Bu ölülerin imamlığı ilk kaç yaşında başladı sende? Nasıl fark ettin bunu? Ya da ne zamandan beri ölülerin imamısın? İlk 18 yaşında başladı. Ölülere imam oldum. İlk bunu peki mezarlıkta mı keşfettin? Evet, babamın mezarına gitmiştim. Rahmetli oldu babam. Başın sağ olsun. Sağ olasın. O anda her şey gelişti. Babamı mezarına gittik. Hı hı. Defnettik. Ondan sonra tekrar mezarına gittik. O sıralar hep ölülere namaz kıldırdım. Halen daha da ölülere namaz kıldırmaya Hala devam ediyoruz. Günde 5 vakit devam ediyor musun? Günde 5 vakit olmasa da Hı hı. yani elimizden geldiği kadar mezarlıklara ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü çok talep var. Talep çok arttı. Ölülerden. Ölülerden çok talep geldiği Ya için. yanlış anlama, biraz tebessüm ediyorum. Konu biraz çok nasıl söyleyeyim yani, enteresan bir konu. Çünkü daha önce ölülerin imamı olduğunu iddia eden hiç kimse olmadı. Şimdi biz biliyorsun paranormal videolar çekiyoruz vesaire, tamam, cinler alemi falan. İlk kez böyle bir şey başıma geliyor ve şaşkınlığımı dışa vuruyorum, anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle tepki verirsem yanlış anlama lütfen, onun için söylüyorum. Anlatabilirsin. İşte babamın mezarına gittik. O anda ölülerin ayaklandığını hissettim. Ve ölülere bir namaz kıldırdım o anda. Ölüler. Bu ölüleri sadece ben görebiliyorum. Benden başkası göremiyor. Tek başına gidiyorsun yani. Tek başıma mezarlıklara. gidiyorum. Hiç yanımda arkadaşım olmuyor. Mezarlık Çünkü ben- geziyor musun? Mezarlık gidiyorum çünkü ben bu konuyu kime açsam arkadaşlarım hep benden uzaklaştılar. Ölülerin imamıyım dedim. Hiç kimse bana İnanmadılar. inanmadılar. Uzaklaştılar benden. Arkadaşlığını kestiler çoğu. Hadi ya. Tabii. O yüzden ben de tek başıma gidiyorum. Ölülere namazımı kıldırıp tekrar evime dönüyorum. Fark etmiyor değil mi? Örnek veriyorum, şu an İstanbul'dasın. Buradan gittin Antalya'ya ya da başka bir şehre gittin. Oradaki mezarlıkta ya da yine imamlığa devam Tabii ediyorsun. hiç mezarlık hiç fark etmiyor. Sadece mezarlık olması yeterli. Yeterli. Peki şunu sormak istiyorum. Mezarlıklara gittiğin zaman ölülerin orada yaşadıklarını, azap sesleri olsun ya da farklı bir şey duyuyor musun? Tabii kabrin sesleri altında? duyuyorum. Aha. Cehennemde yananları duyuyorum. Cennette Evet. güzel gezinenleri görüyorum. Hangisi yanıyor, hangisinin kabri ferah, bunları görebiliyorsun. Görebiliyorum ferah kalbi. Ondan sonra hangisinin cennette, hangisinin cehennemde olduğunu çok net görebiliyorum. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bu mezarlıklarda cinlerle alakalı bize söylemek istediğin bir şey var mı peki? Mezarlıklarda bulunurlar. Tabii Ya da ne kadar bulunurlar? cinler mezarlıklara geliyorlar. Hı hı. Hep genelde sayıları da bunların oluyor. Yani uçsuz bucaksız bir sayıları var bunların. İnsanlara göre daha İnsanlara göre fazlalar. Ondan cinlerin bize bir zararı olmuyor. Yani bana bir zararı olmuyor. fazla mezarlıkta. Mezarlıkta cinin pek bir bana zararı olmuyor. Peki sen ölülere namaz kıldırdığın esnada cinler gelip seni izliyor mu? Ya da seninle birlikte namaz kılan, ölülerle birlikte namaz kılan? Tabii ölülerle Tabii namaz kılan cinler de cinler de oluyor. Ölülerle beraber. Çünkü onlar da cinleri de Allah yarattı. Tabii. O yüzden onlar da namaz kıldıkları oluyor. Çok ilginç, çok enteresan bir konu. Peki bugün en son hangi vakit namazı kıldırdın mezarlıkta ya da kıldırdın mı bugün? Yok, bugün kıldırmadım. Hı hı. Bugün istirahat, benim haftada 3 gün istirahatim var. Hı hı. 4 gün kıldırıyorum. Bugün istirahat günümden biriydi. Büyük bir ihtimalle yarından sonra Kıldıracaksın. kıldıracağım. Ya çok ilginç bir konu. Bir de bilmiyorum, dediğim gibi daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bir gün sen mezarlıkta namaz kıldırırken ben bununla alakalı video çekebilir miyim seninle beraber? Tabii Bunun olur. bir sakıncası olur mu? Yok, senin için? sakıncası olmaz. Mezarlığa gideceğiz. Beraber ben de geleceksiniz. Çünkü arkadaşlarımın çoğu uzaklaştı benden. Hı hı. Size de ben ulaştım Instagram üzerinden. Sonra aradım.
Evet. sizi. Sağ olun telefonumu açtınız. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Çünkü çoğu arkadaşım benden uzaklaştığı için kimse gelmek istemiyor yanıma. Hı hı. Ama sizle beraber en uygun bir şekilde videoyu çekeriz. Olur, mezarlığa gidelim. Hani sen orada namazını kıldır ölülerle, hani ya da mezarlığa gittiğinde ne yapıyorsun onları yap. Ben uzaktan videomu çekerim. İnsanlara sunarız. Çünkü eminim ki bunu merak eden insanlar da var. Ve ben yine şundan eminim ki böyle bir olayla karşılaşan bir insan olduğunu zannetmiyorum daha önce. Böyle bir olay duyan da olduğunu zannetmiyorum. Eğer yaşayan, duyan varsa böyle bir olay arkadaşlar, yorum kısmında belirtebilir. Şimdi benim senin eklemek istediklerin varsa buyur, ekleyebilirsin. Ben aklıma soru geldikçe soruyorum. Ya ben 12 senedir namaz kıldırıyorum. Yaşım 31. 18 yaşından beri ölülere namaz kıldırıyorum bir fiil. Peki bunun böyle üzerinde hiç şeyi oluyor mu? Ne derler ona? Hani bir ağırlığı, bir yükü. Tabii ister istemez oluyor. Normal peki gündelik hayatından, sosyal hayatından kendini alıkoyuyor musun? Tabii ister istemez. Bir namaza gittiğimiz zaman ister istemez bayağı sürüyor. O sosyal faaliyetlerimden feragat etmek zorunda kalıyorum. O yüzden biraz sosyal hayatım etkileniyor bu Peki konuda. psikolojin nasıl etkileniyor bundan? Örnek veriyorum, ölülere namaz kıldırdın. Buna eşlik eden cinler de var. Gece yatarken uykuların mesela nasıl? Ya size şöyle söyleyeyim, ben bu olaydan hastalandım. Aha. Hastalandım derken bipolar hastasıyım ben. Yani Tamam. bunun Bu ölülerin imamlığıyla alakalı mı? tabii bipolar hastasıyım ben. Bipolar hastası oldum ben. Duygu durum bozukluğu. İki uçlu. Hani bir o aleme gidip namaz kıldırma görevin ve bir de burada yaşama ihtiyacın olduğu için iki durum seni biraz etkiledi. Aynen. Bipolar hastalığına yakalandım ben. 5 senedir bipolar hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bipolar hastasını çoğu kişi bilir. Duymuşsunuzdur bipolar. Evet. İki durum. Duygu durum bozukluğu. İki Evet. uçlu. Bir gülerken bir ağlarken. Ağır bir travma yani bu. Hastalıkla beraber uğraşıp gidiyoruz yani. Ama bunun öncesinde zaten 18 yaşında başladığın için bu olay seni etkiledi yani. Bu Evet. olayların da psikolojinin üzerinde etkisi oldu ve ondan dolayı bipolar bozukluğu çıktı. Evet. Ve peki bu ölülerin imamlığını hani nereye kadar devam edeceksin? Diyelim ileride evleneceksin. Eşin buna nasıl bir tepki verebilir? Ya da eşin bunu bırakmanı istediğinde sen ona nasıl bir cevap vereceksin? Vallahi ben buna başladım 12 sene oldu, 13 sene oldu. Bırakmayı düşünmüyorum. Ölülere namaz kıldırmaya devam edeceğim elimden geldiği kadarıyla. Gittiği Çünkü yere kadar. bunu bana bir görev olarak verildi. Onu hissediyorum ben. Peki bu görevi sana Allah tarafından geldiğini mi düşünüyorsun? Evet. Yaradan'dan geldi bu. Bu görev sana hani o esnada bunun sana görev olarak geldiği, hani bildirilme esnası bir mesaj, hani bu olay oldu, bana böyle bir şey söylendi ya da böyle bir şey yaşadım dediğin bir olay var mı? Hani bu bana bir mesajdı dediğin. Şöyle oldu, babamdan örnek alayım. Olur. Babam ölmeden önce bu çok gerçek bir olay. Gerçi anlattıklarım hepsi gerçek de bu bambaşka bir olay. Babamın öldüğü zaman Bu ilk yani senin ölülerin imamı yapan olay bu. Olay bu. Tamam. Babam beni aldı bir pazara götürdü. Hı hı. Orada meyveler vardı. Benim gözüm kapalıydı. İri iri meyveler vardı. Karpuz, kavun, domates, iri iri. O meyveleri bana gösterdi. Sonra babamın elinde şurada bir kayık işareti gördüm. Kayık. Tam burada. Filika. Kayık, filika nasıl istihar varsa. O işareti gördüm ben orada. Ondan sonra babam elinde kapattı burayı. Sus dedi oğlum sus. Kimse görmesin gibilerinden. Hı hı. Elinde kapattı burayı. Ondan sonra babam bir ay sonra zaten vefat etti o olaydan sonra. Akciğer kanserinden öldü. 56 yaşında sağ olasın. Yani babamdan etkilenerek ben de ölüleri bir fiil olarak namaz kıldırmaya başladım. Bu Yani- olay sana bir mesajdı. Mesajdı. İlahi kudret tarafından. Evet, Anladım. Başın sağ olsun tekrardan. sağ olasın. Şimdi bir dahaki videoda seninle beraber mezarlığa gidelim. Sen namaz kıldırdığın esnada bunu videoya çekelim. Hatta sonrasında da şöyle bir şey daha yapalım arkadaşlar. Şimdi benim aklıma gelen ilk tanışma olarak sorular bunlar. Eğer sizin aklınıza gelen sorular varsa yorum kısmında belirtin sormak istediğiniz soruları. Ben tekrardan geleyim Berzah
kardeşimizin yanına. Önce sorularımızı soralım. Daha doğrusu sizin sorduğunuz soruları. Daha sonrasında da kalkalım birlikte mezarlığa gidelim. Bir ezan vaktinde, namaz vaktinde. Berza orada ölülere ve cinlere namazını kıldırsın. Ben de onu uzaktan, köşeden, onları rahatsız etmeyecek şekilde videomu çekeyim. Ve bunu da sizlere sunayım arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Berzah'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben de memnun oldum. Bana böylesine enteresan ve garip, gerçekten ilgimi çok çekti. Bir konuyu anlattığın ve benimle paylaştığın ve benim ailemle, Burak Doğan Paranormal ailesiyle bunu paylaştığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de 12.000 kişi adına. Tekrardan yeni videolar çekeceğiz birlikte. Ben inanıyorum ki bunun devamını isteyecek arkadaşlar. Onun için tekrardan görüşmek üzere. Tabii. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bugün bu videoyu açık havada yaptık. Biraz iyi gelsin atmosfer açısından. Çünkü hava çok sıcak. Stüdyo ortamlarında ben sevmiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Burak Doğan.